Çağlar boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere 3 büyük imparatorluğa ve sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıl uğruna savaşlar verilmiş, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan, Asya ile Avrupa'yı ayıran, her yeri tarihle dolu İstanbul çoğumuz için dünyanın en güzel şehri. İstanbul'un büyük tarihinden ilginç bilgilerine ve gezilecek yerlerine kadar hakkında birçok bilgiyi içeren videomuza devam etmeden önce bize destek vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstanbul'un tarihi, Küçükçekmece'de bulunan Yarımburgaz mağarasındaki kazılara göre 300 bin yıl öncesine uzanmaktadır. Kentin yerleşim tarihinin ise Yenikapı'da bulunan limanda yapılan kazılar sonucu 8500 yıl öncesine dayandığı anlaşılmıştır. Yenikapı semtinde 2004 yılında başlayan metro ve Marmaray çalışmalarında kazılan alandaki arkeolojik buluntular, tarihi yarımadanın içindeki en eski yerleşim yerini gösteriyordu. Bu kazılarda arka tarafında özel bir bölmede kaptan ve mürettebatın kullandığı günlük kullanım eşyaları, hasır bir sepet içinde kiraz çekirdekleri ve zeytin tanelerinin bulunduğu 37 batık yemek alıntısına, 3000'in üzerinde ayak izine ve Afrika'dan getirilmiş develerin iskeletleri dahil birçok şeye rastlandı. 2013 senesinde açılan Marmaray dolayısıyla hızla tamamlanan çalışmalar sonucu depolanan tarihi eserler bir arkeopark yapılarak halka sunulacak. İstanbul'un tarihinin en önemli kısmını oluşturan özelliği, 1600 yıl boyunca 3 imparatorluğa başkentlik yapmasıdır. Yunanistan'dan gelen Megaralılar tarafından M.Ö. 667'de kurulan ve adı Bizantiyon olan İstanbul, 330'da 1. Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edildi. Kısa süre Nova Roma, yani Yeni Roma olan kentin adı, Konstantin'in ölümünden sonra Konstantinopolis olarak değiştirilmiştir. Halk arasında ise kentin adı tarih boyunca polis olarak anıla gelmiştir. Roma İmparatorluğu daha sonra Batı ve Doğu Roma olarak ikiye ayrılmıştır. İstanbul, Batı Roma'nın 5. yüzyılda çökmesiyle uzun seneler Doğu İmparatorluğu'nun, yani diğer adıyla Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. Şehir 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek 400 yıldan uzun süre bir Cihan İmparatorluğu'na, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. İstanbul'un adı Osmanlı döneminde Konstantiniye, Stampolis, Dersaadet, Asetane, Darülhilafe ve Makare Saltanat gibi farklı isimlerle adlandırılmıştır. 13 Ekim 1923'te Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan edilmesiyle İstanbul 330'dan beri yani 1600 yıl boyunca sürdürdüğü başkentlik özelliğini kaybetmiştir. 1930 yılında Konstantinopolis adı tamamen yürürlükten kaldırılarak resmi adı İstanbul olmuştur. İstanbul kelimesinin kökeninin şehre doğru anlamına gelen Rumca bir sözcük olan Stampolis'ten dönüştüğü söylenir. Bir diğer görüş de İslam şehri anlamına gelen İstanbul kelimesinden dönüştüğüdür. Marmara bölgesinde yer alan iki kıtanın buluştuğu İstanbul, 15.460.000 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık, dünyanın ise 22. en kalabalık şehridir. Ayrıca İstanbul nüfusuyla Yunanistan, Belçika, Bulgaristan gibi 131 ülke geride bırakmaktadır. İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusunun toplamı bile Danimarka, Estonya, İrlanda gibi 22 Avrupa ülkesini geçmekte. İstanbul'da yaşayanların yalnızca %15'inin nüfusu İstanbul'a kayıtlıdır. Şehirde 768.000 kişinin üzerine Sivas'ta yaşamaktadır. Bunu sırasıyla Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Trabzon, Malatya ve Erzurum takip etmektedir. İstanbul, Türkiye'nin ekonomik olarak merkezi konumundadır. Şehir, Türkiye'nin %55'lik üretim ve %45'lik ticaret hacmine sahiptir. Türkiye'nin en eski 3 devlet üniversitesinden ikisi İstanbul'dadır. İstanbul Üniversitesi 1453 yılında kurulmuştur ve Türkiye'nin en eski üniversitesidir. 1773'te kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi ise dünyanın en eski teknik üniversitelerindendir. Koç Üniversitesi de 2021 yılı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 465. olarak ilk 500'de yer almıştır. İki deniz birbirine bağlayan ve iki kıtanın karşı karşıya geldiği Boğaziçi, İstanbul'un önemli bir merkez olmasını sağlamıştır. Çanakkale Boğazı da benzer özelliklere sahiptir. Fakat İstanbul Boğazı'nın her türlü mevsimde, her türlü rüzgara karşı güvenli bir liman olan Haliç'e sahip olması, onu Çanakkale Boğazı'ndan ayrı kılmış ve ticari, askeri ve benzeri konularda önemli bir noktaya koymuştur.
yani doğa ve coğrafya İstanbul'un önemli bir şehir olmasına önceden karar vermişti. Ünlü sanatçı ve mühendis Leonardo da Vinci, dönemin Osmanlı Padişahı II. Bayezid'e bir mektupla başvurarak Haliç üzerine bir köprü yapmayı, eğer istenirse bu köprüyü Boğaz üzerinden Anadolu'ya da uzatmayı önermişti. Bu iki yaka arasındaki ilk köprü 30 Ekim 1973 tarihinde Cumhuriyet'in 50. yıl dönümünde açılmıştır. 1970'te başlanan köprü, yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun 4. asma köprüsüyken 2012 yılı itibariyle 21. sırada yer almakta. Boğaziçi olan köprünün adı 26 Temmuz 2016'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir. Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1988'de, üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 2016 yılında açılmıştır. Dünyanın en eski kuleleri arasında sayılan ve İstanbul'un sembollerinden biri olan Beyoğlu semtinde yer alan Galata Kulesi, ilk olarak Bizans İmparatoru Justinianus tarafından M.Ö. 507 yılında Fener Kulesi olarak inşa edilmiştir. Günümüzdeki kuleyi 1348 ve 49 yılında Cenevizler yeniden inşa etmiştir. O zamanlar kulenin tepesinde bir haç olduğu rivayet ediliyor ve kule İsa Kulesi adıyla biliniyordu. Eskiden Galata Kulesi'nin tepesi düzdü. II. Mahmut kulenin üzerine 2 kat daha çıkarak kulenin tepesine külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle kapattırdı. 2013'ten beri UNESCO Geçici Dünya Mirasları listesinde olan kule, 2020 yılında restore edilerek 6 Ekim 2020'de Galata Kulesi Müzesi adıyla tekrar hizmete girdi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre 17. yüzyılın bilginlerinden biri sayılan Hazarfen Ahmet Çelebi, kendi yaptığı kuş kanadı biçimindeki hava aracıyla bu büyüleyici kuleden Üsküdar Doğancılar Meydanı'na uçmuştur. Türk Edebiyatı'nın ünlü yazarlarından Ümit Yaşar Oğuzcan'ın oğlu Vedat Oğuzcan, 1973 yılında 17 yaşında Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etmiştir. Ümit Yaşar Oğuzcan, oğlunun intiharının ardından Galata Kulesi adlı şiiri kaleme almıştır. İstanbul denilince akla gelen ilk sembollerden olan denizin ortasında Üsküdar'a tatlı tatlı gülümseyen Kız Kulesi'nin tarihi 2500 yıl öncesine dayanır. İlk olarak Yunanlar tarafından yapılan Kız Kulesi, bir zamanlar boğazdan geçen gemilerden vergi alınmak maksadıyla kullanılmıştır. Kız Kulesi hakkında en bilinen hikaye yılan hikayesidir. Kehanete göre krala çok sevdiği kızının 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından sokularak öleceği söylenir. Kral kehanet üzerine denizin ortasına bir kule yaptırır ve prensesi buraya yerleştirir. Ancak kuleye gönderilen üzüm sepetinden çıkan bir yılan, prensesin ölümüne sebep olur. Hem müze hem restoran olarak yılın 365 günü ziyaretçilere açık olan Kız Kulesi, geçtiğimiz günlerde restorasyon sürecine girmiştir. Restorasyon çalışmalarının 2022'nin Nisan ayında bitmesi planlanıyor. Yaklaşık 1500 yıldır İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Ayasofya, 532 ve 537 yılları arasında Bizans İmparatoru tarafından yapılmış bir kiliseydi. 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülen Ayasofya, 1934 ve 2020 yılları arasında müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise tekrar camiye dönüştürülmüştür. Ayasofya'nın içindeki sütun ve mermerler Mısır, Suriye, Artemis Tapınağı gibi antik kentlerden getirilmiştir. Ayasofya'nın en büyük kapısının ise Nuh'un gemisinin tahtalarından yapılmış olduğu iddia ediliyor. Ayasofya 2 kez isyanlar sonucu yıkılmış, bir kez de çökmüştür. 3 kez tekrar yapılan Ayasofya, bu nedenden dolayı 3. Ayasofya olarak da bilinir. Osmanlı zamanında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan Ayasofya için çalışmalara başlar. O dönemde Ayasofya'nın etrafında bulunan gecekonduları yıktıran Sinan, Ayasofya'nın etrafını meydana çevirir. Ayasofya Mimar Sinan'ın etrafına koyduğu payandalar sayesinde bugün hala sapasağlam ayakta durmaktadır. İstanbul'un silüetini oluşturan en güzel manzaralardan birine sahip olan Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılmıştır. Sarayın yapımı 15 yıl sürmüştür. Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idari merkezi ve Osmanlı padişahlarının yaşam alanı olmuştur. Saray içerisinde yazıya geçirilmiş ilk Kur'an-ı Kerim ve kutsal emanetler bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet döneminde 1460 yılında inşasına başlanan Kapalı Çarşı,
bugün 22 kapısı, 61 sokağı, 4000 civarında dükkanıyla 47 metrekarelik bir alanda yer alan dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından biridir. Yılda 91 milyon kişiyi ağırlayan çarşı, 2014 yılında dünyanın en çok turist çeken mekanı olmuştur. Ünlü İngiliz yazar Agatha Christie, Doğu Ekspresi'ne Cinayet adlı romanını İstanbul'da Beyoğlu'nda bulunan Pera Palace Otel'de yazmıştır. Romanın giriş bölümü de İstanbul'da geçmektedir. Bugün birçok turistin uğrak noktası olan nostaljik tünel metrosu, dünyanın en eski ikinci metrosudur. Karaköy-Beyoğlu arasında seferler yapan tünel metrosu, dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosundan 12 yıl sonra 1875 yılında açılmıştır. Sultanahmet, Süleymaniye ve Ortaköy Camii gibi meşhur camilere sahip olan İstanbul, 3469 cami ile Türkiye'deki en yüksek cami sayısına sahiptir. Tekstilden baharata, züccaciyeden kırtasiyeye onlarca ürünün toptan ve perakende satışa sunulduğu Tahtakale'de gündüzleri binlerce ziyaretçi yer alırken geceleri neredeyse kimse yoktur. Resmi kayda göre 15 kayıtlı yaşayanıyla İstanbul'un en az nüfusa sahip olan iki mahallesinden biridir. İstanbul'un en uzun otobüs hattı 111 kilometre ile 139A Haremşile Ava hattıdır. İstanbul'un en çok kullanılan meşhur hatlarından biri de 500T'dir. 76 durak sayısıyla Zeytinburnu ve Tuzla arasında sefer yapan, 250 dakika olan otobüs süresi İstanbul trafiği de konuya dahil olunca 2'ye katlanabiliyor. İstanbul'da 9 ada ve kıyıya yakın 2 kayalık bulunur. Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedef Adası'na yerleşim varken, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası'nda ise sürekli ve düzenli yerleşim bulunmamaktadır. Kıyıya yakın kayalıkların ise 1010 yılındaki depremde batmış olan Vardanos adalarının zirveleri olduğu bilinmektedir. Adnan Menderes 1960 darbesi sonucu Yassıada'da idam edilmiştir. Uzun süre gemilerin yanaşmadığı ada 27 Mayıs 2020 tarihinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla halka açılmıştır. Adanın içinde Adnan Menderes Müzesi de yer almaktadır. Pazartesi günleri hariç diğer günler halka açık olan adaya İdo seferleriyle varılıyor. Tam sefer bileti 50 lirayken öğrenciler ve 65 yaş üzeri için ise biletler 25 liradır. Bu güzel şehrin görülmesi gereken yerlerini sizlere bir rota çizerek aktaracağım. Gezimizin ilk durağı kentin en ünlü noktalarından biri olan Taksim Meydanı'ndan başlıyor. Metro ve otobüslerle kolayca ulaşacağınız meydandan Türkiye'nin en popüler caddesi olan İstiklal Caddesi'ne yürümelisiniz. Burada nostaljik tramvay hattını görebilir, Aziz Antoine Katolik Kilisesi'ni ziyaret edebilirsiniz. İstiklal Caddesi boyunca yürüdüğünüz sokak sizi Galata Kulesi'nin önüne çıkaracak. Tarihi kuleye çıkarak İstanbul'un muhteşem manzarasını seyredebilirsiniz. Galata Kulesi'nden aşağı yürüyerek Karaköy Meydanı'na çıkacaksınız. Karaköy'ün meşhur kafelerinde oturabilir, oradan tarihi Galata Köprüsü'ne yürüyerek Eminönü'ne varabilirsiniz. Eminönü'nde meşhur balıkçı teknelerinden balık yedikten sonra tramvayla Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Süleymaniye ve Ayasofya Camii ve yere batan sarnıcına uğrayabilirsiniz. Bir diğer rotaya da Beşiktaş'tan başlayabilirsiniz. Dolmabahçe Sarayı'nı gezdikten sonra Beşiktaş Meydanı'na uğrayabilirsiniz. Beşiktaş'tan bineceğiniz otobüse Ortaköy'e giderek muhteşem sahilinde oturabilir, kumpir yiyebilir ve meşhur Ortaköy Camii'ne fotoğraf çektirebilirsiniz. Üsküdar rotasına bakarsak ilk durak tabii ki Kız Kulesi. Sonrasında yürüyerek ya da 2-3 durak sürecek bir otobüs yolculuğuyla Kuzguncu'ya ulaşıp muhteşem evlerin yer aldığı sokaklarda yürüyebilir ve ardından Fethi Paşa Korusu'na çıkarak manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Üsküdar'daki diğer duraklar ise meşhur asırlık çınar ağacı ve muhteşem köprü manzarasına sahip sahiliyle Çengelköy, yoğurduyla ünlü Kanlıca, Küçüksu Kasrı, Beylerbeyi Sarayı ve Anadolu Hisarı'dır. Bir günde Kadıköy'e ayırarak çarşılarında gezip, butik restoranlarında yemek yiyerek ve Moda sahiline yürüyerek Kadıköy'ün güzel manzarasının ve havasının tadını çıkarabilirsiniz. İstanbul'u ziyaret edince mutlaka gidilmesi gereken bir diğer yerde adalardır. Büyükada, Heybeliada ya da Kınalıada'dan herhangi birini kesinlikle görmelisiniz. Üçü de birbirinden güzel olan adalara Eminönü, Kadıköy ve Bostancı'dan kalkan vapurlarla ulaşabilirsiniz. Adayı bisiklet kiralayarak baştan sona dolaşabilir, çiçeklerle dolu sokaklarına yürüyebilirsiniz. Diğer görülmesi gereken yerler ise Rumelihisarı, Pierre Loti Tepesi, Çamlıca Tepesi, Belgrad Ormanı, Emirgan Korusu, Bebek, Şile, Ava,
Florya ve Caddebostan sahilidir. İstanbul, daha sayamadığımız bir sürü güzel yere ve gezilmesi gereken onlarca müzeye sahiptir. Bu nedenle gezmek için bir ay bile yetmeyecektir. Videomuzun sonuna geldik. Siz de İstanbul hakkında bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.